Herkese merhaba. Şimdi çok kolay, çok pratik iki parçadan oluşan bir bluz modeli anlatacağım. Önce ip ve tığ hakkında bilgi vermek istiyorum. Fotoğrafta gördüğünüz bu bluzu böyle normal batik bir ipten yaptım. Orta kalınlıkta bir ip. Normalde 4 numarayla, 4,5 numarayla örülmesi gereken bir ip. Ben normalin üzerinde bir tığ kullandım. 6,5 numarayla ördüm. Neden? Çünkü bu orta kalınlıkta ipleri kendi tığıyla ördüğünüzde kalın bir doku ortaya çıkıyor. Biraz salaş ve dökümlü durması için ipinizin istediği tığdan 1,5-2 numara büyük tığla örmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi elimde size anlatacağım modelde ortadan biraz ince bir ip var. Bu normalde 3,5-4 numarayla örülmesi gereken bir ip. Ben bunu 5-5,5'la örmenizi tavsiye ediyorum. Ben de öyle öreceğim. Başlangıçta yatay bir parça örüyoruz. Yatay ve uzun bir parça öreceğiz gördüğünüz gibi. Bunu şöyle ikiye katladığımızda önden ve arkadan, şurası omuz kısmı olacak. Ön ve arkayı kaplayacak şekilde lastik içinde biraz pay bırakarak üzerinizde ölçebilirsiniz. Yani bu sizin beden ölçünüze göre değişir. Ben şimdi small beden için ölçü vereceğim. Small beden için zincirinizin 80 santim olması lazım. Medium beden için 85 santim, large beden için ve X large beden için 90-95 santim, ama bunlar hep ortalama değerler. Yani mesela göğüs ölçünüz fazlaysa şunu şöyle, omuzunuz buraya denk gelecek şekilde üzerinizde ölçün. Aşağı doğru hafif lastik payı kalacak şekilde, lastiği sonradan öreceğimiz için üzerinizde ölçerek gidin. Kaç santim sizin için uygundur? Çünkü benim ördüğüm bluz kısa bir bluz. Uzun istiyorsanız bu zinciri başlarken uzun tutmanız gerekiyor. Ne kadar ip kullandım? Benim ördüğüm bluz 400-450 gram kadar ipti, ama bu small beden için, büyük bedenler için bu yumak sayısı, gram sayısı artacaktır. Şimdi upuzun bir zincir çektiniz. Bu 80 santimdir, 100 santimdir, üzerinizde ölçerek gittiniz. Benimki kısalığında istiyorsanız small beden için dediğim gibi 80 santim. Ama daha uzun istiyorsanız bunun üzerine ekleyebilirsiniz. Yani small beden de 100 santimle başlayabilir daha uzun bir bluz istiyorsa. 1, 2, 3 tane zincirle başlıyorum. İlk boşluğun içine bir tane trabzan yapıyorum. O 3 zincirim ilk trabzan kabul ediliyor. Bu ikinci trabzan, hemen yanındaki boşluğa, hep yan yana boşluklar üzerinde çalışacağız. 1, 2, 3 tane trabzan, 2 tane zincir var arada. 1, 2 tane zincir boşluğu atlıyorum. 3. zincir boşluğunun içine bir tane trabzan, onun yanındaki boşluğa bir tane trabzan ve onun yanındaki boşluğa tekrar bir tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde kutucuk, boşluk, kutucuk, 2 tane zincir, 1, 2 zincir boşluğu, 3. zincirin içine bir tane daha trabzan, hemen yanına bir tane trabzan, bir kutucuk, bir boşluk şeklinde klasik bir tığ işi modelle başlıyoruz. Tüm sıra boyunca bu şekilde 2 zincir, 3 yan yana boşluklara batılmış trabzanlarla ilerleyeceğiz. Komple hepsini bir kutucuk, bir boşluk şeklinde ördüm. Eğer böyle dolu bir kutucukla bitirdiyseniz 1, 2, 3, 4, 5 zincirle yukarıya çıkıyorsunuz. Eğer burası böyle son kısım bir boşlukla bittiyse de 3 zincirle yukarı çıkıp boşluğun içini 2 tane trabzanla dolduruyorsunuz. Şimdi ben 5 tane zincirle yukarı çıkıyorum çünkü dolu bir kutucukla bitirdim. Tüm boşlukların içini 3 tane trabzanla dolduruyorum. Aralara 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzanla dolduruyorum. Ve aralara 2'şer tane zincir çekiyorum. Bu şekilde 3 tane trabzanla dolduruyorum. Sıranın sonuna geldiğimde, bakın burada demin bahsettiğim şey, 2 zincirle şuraya bir tane trabzan yapıp
bitiriyorum ve bir boşlukla bitti. Dönüşte bu boşluğu 3 zincir çekerek sadece 2 tane trabzanla dolduruyorum. Neden? Çünkü başlangıçta çektiğim o 3 zincir ilk trabzan görüntüsü veriyor. 1, 2, 3 trabzan varmış gibi. 2 zincir ve tekrar yine tüm boşlukları 3 tane trabzanla doldurup aralara 2'şer tane zincir çekeceğim. Ve bu şekilde büyüteceğim. Benim elimdeki ebruli ipin miktarı bu kadardı. Her bir şerit için bir yumak harcadım ama bu dediğim gibi 36-38 beden için. Bedeniniz büyükse 1,5 yumak kadar gidebilir bu her bir şerit için. Buradan itibaren boşluktan ipimi geçiriyorum. Düz bir renkle devam edeceğim, ona uygun bir renkle. Buraya yine 3 trabzan, 2 zincir ve yine 3 trabzan, 2 zincir şeklinde diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerliyorum. Buradan böyle diğer çengelli iğnenin olduğu bölüme kadar ilerleyip bakın burada işaretlediğim bölüme kadar geldim. Artık buradan dönüş yapıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burada nasıl ördüysem aynı mantıkla burada da örmeye devam ediyorum. Boşlukları dolduracağım. Şimdi kol uzunluğu kişiden kişiye göre değişir ama lastik de yapacağımız için sonrasında kol ucuna yani lastik kalacak şekilde ölçeceğiz. Bakın bütün modeli artık buradan buraya, buradan buraya şeklinde ilerleteceğim. Çengelli iğnelerin arasında kalan bölüm üzerinde çalışacağım ve devam edeceğim. Şimdi burada kaç santim ördüm onu söyleyeyim size hemen. Benim çok dar bir kol istemedim ama siz dar bir kol da yapabilirsiniz ipiniz azsa. Bu kol buradan buraya ne kadar diye soracak olursanız yani 30-32 santim kadar falan normal ortalama bir kol genişliği buradan buraya 30-32 santim kadar yapabilirsiniz. Ama kolunuz kalınsa kendi kol çevrenizi böyle etrafında 2 parmak pay kalacak şekilde ölçtükten sonra ona göre oturtabilirsiniz. Şimdi ben size bitmiş halini göstereceğim. Böyle yatay bir parça ördük. Üzerine böyle kol detayı yaptık. Buradan buraya uzunluğunu ben 30 santim kadar tuttum. Herkesin kol ölçüsü farklı. Lütfen üzerinizde giyerek bakın böyle kıvırdığınızda bu gövde, bunlar kol. Daha yanına lastik öreceğiz şimdi. Bu şekilde kıvırıp üzerinizde hem kalınlığını hem de uzunluğunu ölçebilirsiniz. Aynı şekilde bir parça daha ördüm. Onu da aynı şekilde kıvırıyorum ve bu şekilde birazdan şu aralığı dikeceğim. Şurayı dikeceğim bu şekilde. Yanları dikeceğim. Yanları dikeceğim ve kol örmeye, aşağıdaki lastiği örmeye başlayacağım. Arka tarafa gelecek olursak arka kısımda ne yapacağız? Arkayı isterseniz şuraya kadar dikebilirsiniz. Bir küçük bir ense payı bırakarak ya da arkayı da V şeklinde açık bırakabilirsiniz. Bu sizin tercihiniz. Ben arkayı şu ölçüde açık bıraktım. Önü de bu şekilde açık bıraktım. Kolları diktim. Şimdi kol lastiğini nasıl öreceğiz? Biraz daraltma yapmamız gerekiyor. Onu anlatacağım size. Önce dikiş diktiğimiz yerden başlıyorum. Bakın şöyle önce ilk sırada bir sık iğne yaparak daraltma meydana getireceğiz. Nasıl bir daraltma olacak bu? Şöyle ölçtüğünüzde bakın kolunuzun yarısı kadar. Yarı yarıya bir daraltma meydana getirmemiz lazım ki lastik güzel otursun. Şimdi bir zincir çektim. Bu dolu kutucuklar üzerinde çalışacağız. Boşların üzerinde hiç çalışmayacağız. Bu dolu kutucuğun tepe noktasına bir tane sık iğne. Atlıyorum. Buradaki dolu kutucuğun üzerine 1-2 tane yan yana boşluklara sık iğne yaptım. Tekrar yan yana değil aslında bir boşluk atlayıp o şekilde yaparsak daha düzgün duracak. Bakın böyle. Sonra tekrar dolu kutucuğun bir bu başına bir de diğer baş kısmına birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde. Buralara da yine aynı şekilde sık iğne yapıyorum.
Dolu kısımlar üzerine sık iğne yaparak çalışıyorum. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar gideceğim. Bitirdim, bakın. Şöyle kolumu geçirdiğimde bu lastik bana uygun mu? Hayır, biraz daha daraltmam gerekiyor. Bakın şu kadarlık bir pay kaldı. İlk sırada hepsini daraltırsak hoş olmazdı. Şimdi yapmam gereken ikinci sırada da yine sık iğne yaparak daraltmaya devam etmek. Bir zincir çektim. Şöyle yapıyorum. 2 tane yan yana boşluğa, sık iğnelerin tepe boşluklarına birer sık iğne yapıyorum. Sonra bir boşluk atlıyorum ve bir tane daha sık iğne, onun yanına bir tane daha sık iğne. Yani 2 tane yan yana, bir tane atlama. Bunu atlıyorum mesela. Buraya yine yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunu atlıyorum. Yan yana 2 tane sık iğne yapıyorum. Bunu atlıyorum. Yan yana yine 2 tane sık iğne yaparak burayı iyice daraltıyorum. Baktınız çok daraldı. Bakın mesela bayağı daraldı. Ben artık da atlamayı bırakıyorum. Boşluk atlamayı bırakıyorum. Her bir boşluğa bir tane yaparak şuradaki dikiş bölümüne kadar geliyorum. Bu yeterince daraldı. Yeterince daraldıktan sonra, yani kolunuz içine geçebilecek noktaya geldikten sonra, yani oturacak noktaya geldikten sonra artık daraltma işlemini bırakıp normal şekilde kilitlemeyi burada yaptım. Tam dikiş hizasında kilitlemeyi yaptım. Bakın böyle. Şu kadar. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Her bir boşluğun içine bir temel sıra oluşturacak şekilde lastiğimiz için bir tane trabzan yapıyorum. Bu metodun aynısını diğer kolda da uygulayacaksınız. Burada ne yaptıysanız, kaç sayıda trabzan yaptıysanız diğer kolda da aynı sayıda trabzan yaparak eşit olsun ikisinin sayısı birbirine. Şimdi burayı böyle trabzan yaparak, ikili trabzan yaparak döneceğim. Bakın koluma geçirdim. Tam böyle olabilecek şekilde yaptım. Son trabzanda bir kilitleme yaptıktan sonra böyle trabzanlardan oluşan temel bir sıra oluşturdum. 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Bakın ilk trabzanı klasik lastik metodu tığ arkadan geçirerek öne alıyorum. İkinci trabzanı tığ bu şekilde bakın arkadan geçirerek ittiriyorum trabzanı. Geride kalıyor trabzan. Burada aşağıdan alıyorum, önde kalıyor trabzan. Burada arkadan, yani öne doğru bir kabartma ve lastik görüntüsü oluşmuş oluyor. Tığ işi lastik nasıl yapılır? Açıklamalar kısmına link bırakacağım. Burada anlamazsanız oradan takip edebilirsiniz. Burada öne alıyorum. Ve diğer tarafta arkaya ittiriyorum. Bu şekilde dönelim. Ve son kilitlemeyi yapıyorum. Burada bakın ikisi de geride oldu ama aşağıda olduğu için sorun yok. Dikiş kısmına denk geldiği için bunu problem etmeyin. Ama siz, benim tavsiyem, temel sıra oluşturduğumuz o trabzanı, trabzan sayılarını çift olacak şekilde oluşturun ki sonrasında benim gibi sorun yaşamayın. Şimdi buna ait olan 3 zincir şuradaki trabzana ait. Bir sonrakinden başlıyoruz. Bakın öne doğru kabartmalı şekilde gelmiş. O zaman tığımızı arkadan geçireceğiz. Burada arkaya ittirilmiş bir trabzan var. Bir daha arkaya ittirerek böyle dilediğiniz kadar sıra örebilirsiniz. Dediğim gibi aynı metodu diğer kolda da uygulayacaksınız. Peki alt kısımda ne yapmanız gerekiyor? Yani şurada, şu aşağıda ne yapmanız gerekiyor? Aşağıya bakıyorsunuz. Şimdi böyle bayağı geniş oldu alt taraf. Bunu toparlamamız lazım. Yani daraltmamız lazım ki lastik ördüğümüzde düzgün dursun. Çok gevşek durmasın. Bu yüzden ben şöyle bir şey yapacağım. Arkada tam dikiş yerinden başlıyorum. Bakın dolu kutucuk, boş kutucuk, dolu kutucuk, boş kutucuk. Bu dolu kutucuğun üzerine şöyle bir tane zinciri çektim. Bir tane boşluğa batıyorum.
bir tane dolu kutuya batıyorum. Bir tane boş, bir tane dolu. Bu şekilde ciddi bir daraltma meydana getirebilirim. Ama mesela sizin yaptığınız bu kadar bol değilse, dolu kutucukların üzerine bir tane, boş kutucukların içine ikişer tane yaparak göz kararı şekilde birkaç kez sökmek zorunda kalabilirsiniz. O öreceğiniz modelin üzerinize ne kadar bol ya da dar olduğuna bağlı. Böyle bir sık iğne ile toparladıktan sonra üzerine lastiği tıpkı buradaki kollarda olduğu gibi önce bir sıra trabzan geçerek sonra da üzerine lastik örerek burayı bitirebilirsiniz. Evet, lastiği ördüm. Ne kadar ördüm? Yaklaşık 4 parmak kadar ördüm buradaki lastik. Ne kadar çok olursa o kadar hoş duruyor. Kollardakiler de öyle o şekilde. Anlaşılmayan bir şey olursa yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Sağ alttaki abone ol tuşundan kanalıma abone olabilirsiniz.